Bir tarafta son teknoloji Alman denizaltıları ve İsveç savaş jetleri, diğer tarafta ise paslanmaya terk edilmiş hangarlar ve bütçe krizi. Bu, Güney Afrika ordusunun ilgi çekici hikayesi. Onlar, Afrika'nın en güçlü, en deneyimli ordularından birine sahip. Aslında Afrika'nın nükleer silaha sahip olmuş tek ülkesiydi. Ama kendi elleriyle bu silahlarını devre dışı bıraktı. Brezilya ile füze, Birleşik Arap Emirlikleri ile akıllı bomba, Almanya ile rekor kıran top mermileri yaptılar. Yani Güney Afrika savunma sanayi hayatta kalmak için küresel ortaklık kartını oynuyor. Türkiye ile arasında resmi bir askeri alışveriş yok. Ancak Aselsan burada kalıcı ofis açtı. Pamodzi şirketiyle anlaşma imzaladı. Ordu modernizasyonuna katılması bekleniyor. Ayrıca Türk şirketler ülkedeki savunma fuarlarına yoğun katılım gösteriyor. Ordu bütçe kriziyle baş başa. JAS-39 Gripen uçaklarına sahip ancak uçuramıyor. Denizaltı ve fırkateynlerin limanlarda atıl beklediği anlar yaşanıyor. Mozambik ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti içindeki terör örgütlerine karşı yoğun mücadelelere girdi. Bu videoda Güney Afrika'nın ordu yapısını, kullandığı ekipmanları, yürüttüğü askeri projeleri ve ülkenin karşılaştığı askeri problemleri konuşacağız. Abone ve katıl bildirimleri açıldıysa başlıyoruz. Keyifli seyirler. Ordunun yapısıyla başlayalım. Güney Afrika'da şu an için zorunlu askerlik uygulanmıyor. 1994 yılından bu yana tamamen profesyonel ve gönüllü bir yapıya sahip. Askere gitmek isteyen gençler Askeri Beceri Geliştirme Sistemi adı verilen bir programa başvurur. Bu program 2 yıllık bir dönemi kapsar. Beğenilenler orduda kalır, diğerleri sivil hayata dönebiliyor. 1994'ten önceki dönemde askerlik sadece beyaz erkekler için zorunluydu. 17-65 yaş arası tüm beyaz erkekler rejimi korumak için silah altına alınıyordu. Güney Afrika, kadınların ordunun neredeyse tüm sınıflarında ve görevlerde yer almasına izin veren ülkelerden biri. Global Firepower Index'in araştırmasına göre Güney Afrika 145 ülke içinde 40. sırada. Ordu 4 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara, deniz, hava ve askeri sağlık kuvvetleri. Ordunun personel durumuna bakalım. Yaklaşık 68 bin asker bulunuyor. Kara kuvvetlerinde 39 bin, deniz kuvvetlerinde 7 bin, hava kuvvetlerinde 12 bin, askeri sağlık servisinde 10 bin personelin görevli olduğu tahmin ediliyor. Güney Afrika Anayasası'na göre devlet başkanı aynı zamanda ordunun başkomutanı oluyor. Devlet başkanı Cyril Ramaphosa bu görevi yürütüyor. Genelkurmay Başkanlığı görevinde ise Orgeneral Rudzani Mafanya bulunuyor. General Mafanya orduyu bir yandan bütçe kesintileri, diğer yandan disiplin sorunları arasında yönetmeye çalışan sahadan gelme bir özel kuvvetler askeridir. Ordunun bütçeden aldığı payı ele alalım. 2020-2024 arasının verilerine ulaştık. Buna göre 2020'de %1.1, 2021 ve 2022'de %0.8, 2023 ve 2024'te %0.7'lik pay ayrılmış. Bütçenin oran bazında azaldığını fark ediyoruz. Ordunun kullandığı ekipmanlardan bahsedeceğiz. Kara kuvvetleriyle başlayalım. Güney Afrika, ambargo yılları nedeniyle kendi kendine yetebilen bir savunma sanayi kurmak zorunda kaldı. Bu yüzden tüm envanteri Batı menşeili ve yerli üretim araçların ilginç bir karışımıdır. İtalyan Beretta 92F tabancasının ülke içinde geliştirilen versiyonu Vector Z88 ve Vector SP1 tabancaları kullanılıyor. Güney Afrika tarafından üretilen Vector R4 tüfekleri de birincil piyade tüfeği olarak tercih edildi. Ayrıca Vector R1 tüfekleri de Belçika yapımı FN FAL tüfeklerinden referans alarak üretildi. Ana muharebe tankı olarak Olifant serisine ait araçlar bulunuyor. Birleşik Krallık'la ortaklık kurularak üretildiler. Askeri keşif ve piyade destek görevlerinde ise ülkenin kendi kapasitesiyle ürettiği Roycat model araçlar envanterde. Zırhlı piyade muharebe aracı olaraksa Sondok Austral ve Roymeh AOMC şirketleri tarafından geliştirilen Ratel model araçlar kullanılıyor. Ratel 20, Ratel Command, Ratel 30, Ratel 90 ve Ratel ZT3 araçları üretildi. Finlandiya ile ortaklık kurularak Badger model zırhlı muharebe aracı da geliştirildi. Kademeli olarak orduya dahil ediliyor. 254 adet envantere eklenecek. Mayına dayanıklı ve pusuya karşı koruma sağlayan zırhlı araçların tamamını Güney Afrika kendi imkanlarıyla üretip geliştirdi. İlk olarak Mamba 2'ler kullanılıyor. Yaklaşık olarak 380 adet envanterde.
Geliştirilmiş versiyonu olan Mamba 3 model araçlar da envantere alındı. Proje 2006'da başlamıştı. Kaspir model zırhlı araçlar da üretildi. Bunlar hem personel taşıma hem ateş desteği hem de havan atışı yapabilme imkanına sahip. 2000'den fazla aracın envanterde olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca RG-31 Niala model araçlar da benzer görevler için geliştirildi. Adet sayısı gizli tutuluyor. Piyadelere harp sahasında destek verebilmek için Max 3 model zırhlı aracın da üretimine başladılar. İlk teslimatlar 2024'ün ilk çeyreğinde başladı. Mayınların tespiti ve imhası için Husky 2G aracını da ürettiler. Çok namlulu roket atar, top ve obüs sistemlerinden bahsedelim. Ülkenin kendi imkanlarıyla ürettiği Bateleur roket atar sistemleri kullanılıyor. 25 adet envanterde. Denel ve Şomşem şirketleri geliştirdi. Roketin üretimine 1979 yılında başladılar. Valkyrie adı verilen sistemde envantere alındı. Çoğunluğu depolarda tutuluyor. Ancak sınırlı sayıdaki ekipman hala hizmette. Çin'den RO-107 sistemleri de satın alındı. Çoğunluğu Güney Afrika sınır savaşında ele geçirildi. Güney Afrika'da hizmet veren G6 Rhino 155 mm kundağı motorlu obüs, dünya çapında sınıfının en gelişmiş topçu sistemlerinden birini temsil ediyor. Konvansiyonel topların ateş gücünü zırhlı bir platformun hareket kabiliyeti ve korumasıyla birleştiriyor. Bir diğer kundağı motorlu obüs sistemi ise T-552 modellerine ait. 9 adet envanterde. Çekili topçu sistemlerinde birincil araç G5 Leopard olarak tercih edildi. Ayrıca İsrail'den G4 Burov toplarını da satın aldılar. Burov, Güney Afrika için özel isimlendirildi. İsrailli Soltam Systems şirketi tarafından geliştirildi. Birleşik Krallık'tan G1 Pounder topları da envanterde. 30 adet batarya kullanılıyor. Satıhtan havaya ateşlenebilen hava savunma sistemleri konusunda sadece bir model kullanılıyor. Ancak bu Birleşik Krallık'tan satın alınan bir sistem. Starstreak sistemi çok kısa menzilde hizmet veriyor. 7 kilometre menzildeki düşmanları hedef alabiliyor. Digital Vanguard S isimli robot da patlayıcıların imhası konusunda kullanılıyor. İnsansız bir sistem. Güney Afrikalı Paramount şirketinin ürettiği AT Vulture model İHA'lar gözlem ve hedef tespiti görevlerinde yer alıyor. Ek olarak Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi'nin üretip geliştirdiği Indiza İHA'lar da aynı görevler için bulunuyor. Ayrıca Çin'den DJI Matrix ve DJI Mavic Pro model İHA'lar da satın alındı. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. 2025 yılı itibarıyla elindeki deniz araçlarını konuşacağız. 3 adet Heroin sınıfı denizaltı envanterde bulunuyor. Hepsi Almanya'dan satın alındı. Aynı modeli Cezayir ve Mısır donanmaları da kullanıyor. 4 adet Valor sınıfı fırkateyn hizmette. 2006 ve 2007 yıllarında göreve başladılar. Hollandalı şirket Damen tarafından Warrior model kıyı devriye gemisi envanterde. 3 adet bulunuyor. 3 adet T-Craft sınıfı devriye gemisi de aynı görevler için tercih edildi. Üreten şirketin ismi de modelle aynı. Güney Afrika'ya ait. Bu gemiyi İsrail donanması da kıyı devriyeleri için envanterinde bulunduruyor. Riverine sınıfı hücum botlar da sahil güvenlik güçleri tarafından kullanımda. Namakura devriye botu da görevlendiriliyor. Bunlar daha çok kıyıya yakın noktalardaki kriz anlarında müdahil oluyor. River sınıfına ait 4 adet mayın tespiti ve temizleme görevleri için gemi üretildi. Güney Afrikalı şirket Sandok Austral ve Alman şirket Abeking Rasmussen ortaklığıyla geliştirildi. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Dış alım ve Güney Afrika üretiminin ayrı ayrı görüldüğü çok sayıda araç var. Çok rollü savaş uçağı olarak 2008 yılında İsveç'ten JAS-39C Gripenler satın alındı. 25 adet envanterde. Birleşik Krallık'tan öncü savaş uçağı ve ileri düzey eğitimlerde kullanılması için 24 adet BAe Hawk satın alındı. Birincil eğitim uçağı olaraksa İsviçre üretimi Pilatus PC-7 model 35 adet uçak bulunuyor. Nakliye görevleri için Lockheed C-130BZ Herkül uçakları satın alındı. 6 adet envanterde. Ayrıca aynı görevler için İspanyol üretimi Casa C-212 Aviokar uçakları da tercih ediliyor. Deniz devriye görevleri için Amerika Birleşik Devletleri üretimi olan Douglas C-47TP Turbo Dakota model uçakları bulunuyor. Ancak eskidiği için çoğu emekliye ayrıldı. Sinyal istihbaratı görevleri içinse Amerikan üretimi Cessna 208 karavan uçakları bulunuyor. Asker ve kargo taşımacılığı için İsviçre'den Pilatus PC-12 uçağı da satın alındı. 1 adet envanterde. Aynı görevler için Super King Air uçakları da 1981 yılında temin edildi. Taarruz helikopterini Güney Afrika geliştirdi. Denel AH-2 Roy Walk helikopterleri üretildi.
2011 yılında hizmete girdi. Ayrıca Atlas Oryx model helikopterler de kullanılıyor. 37 adet envanterde. Genel maksatlı görevlendirmeler için 24 adet Agusta Westland AW-109 helikopterleri İtalya'dan temin edildi. Japonya ve Almanya ortaklığıyla üretilen MBB Kawasaki BK-117 helikopterleri de 1994 yılında satın alındı. Arama kurtarma ve tıbbi tahliye içinse Birleşik Krallık üretimi olan Westland Super Lynx 300 Mk-64 model helikopterleri kullanılıyor. İHA olarak tek modele sahipler. Ancak bu araç Güney Afrika tarafından üretilip geliştirildi. İsmi Milkor 380. 5 adet sipariş verildi. 2025'in sonuna doğru teslimi planlanıyor. Sağlık Hizmetleri Kuvveti'nin envanterine geçiyoruz. Genelde askeri doktorlar diğer kuvvetlerin içinde yer alırken burada başlı başına bir ordu statüsündeler. Özellikle zırhlı ambulansları çok ilgi çekici buluyorum. Detaylandıralım. Afrika coğrafyasında bir ambulansın sadece hızlı değil, mayına ve kurşuna karşı da dayanıklı olması gerekiyor. Güney Afrika, çatışma bölgelerinden yaralı tahliyesi için dünyanın en sağlam zırhlı ambulans filolarından birine sahip. Mifeze adı verilen özel bir ambulansı kullanıyorlar. Bu, Mamba zırhlı aracının ambulans versiyonu olarak biliniyor. Mayına karşı tam korumalı. Tekerlekler patlasa bile gövdesi V şeklinde olduğu için mürettebatı ve varsa yaralıyı koruyabiliyor. Kaspir aracını da bu görevler için değiştirerek kullanıyorlar. Üzerine kızılaç boyaması yaparak ayrımı sağlıyorlar. Aslında dışarıdan bir tank kadar korkutucu görünen ama içinde hayat kurtaran bir hastane. Ratel 80 model araçları da ambulansa dönüştürüp kullanıyorlar. Güney Afrika, kıtanın en büyük uçan hastane ve sahra hastanesi kapasitesini bulunduruyor. Samil 20, 50 ve 100 serisi askeri kamyonları hastanelerin kurulumunda görevlendiriyorlar. Bu kamyonlar yerli üretim. Kendi mülkiyetinde hava araçları yok. Ancak hava kuvvetlerine tam erişim hakları var. Bu yüzden hava kuvvetleri bünyesindeki her aracı seçebiliyorlar. Kimyasal ve biyolojik savunma konusunda da öncü yapıdalar. Özellikle 7. Tıbbi Tabur'a ait elit birlik savaş durumlarında askerlerin sağlığı ile ilgileniyor. Güney Afrika'da doktor olmak, beyaz önlük giyip hastane koridorunda yürüme anlamına gelmiyor. 15 tonluk çelikten canavarların içinde görev yapıyorlar. Ülkenin yürüttüğü askeri projeler bölümüne geçiyoruz. Güney Afrika, Afrika kıtasının en gelişmiş savunma sanayine ev sahipliği yapıyor. Denel şirketi ülkenin savunma devi olarak biliniyor. Ancak finansal problemlerden muzdarip. Royvalk Mk-2 helikopteri üretimi planlandı. Ancak maddi konular yüzünden şimdilik askıya alındı. Rheinmetall ve Denel Munition ortaklığıyla uzun menzilli topçu mühimmatını üretiyorlar. Mokopa ve Umkhonto anti-tank füzeleri de üretiyorlar. Bu ürünler aynı zamanda dış ülkelere de satılıyor. Finlandiya ve Cezayir orduları bu füzeleri kullanıyor. Paramount şirketi ise Denel'in aksine yükseliş eğiliminde. Marauder ve Mbombe araçlarını üretiyorlar. Mvari model uçaklarını da geliştirdiler. Özellikle kıta genelinde görülen asimetrik savaş konusunda tecrübeliler. Çünkü ucuz ve etkili bir çözüm ihtiyacını bu modelle karşılıyorlar. Paramount şirketi aynı zamanda sürü halinde gezen İHA projesi geliştiriyor. Bunu bir arı sürüsünün uçuşuna benzetebiliriz. Brezilya ile A-Darter füzesi üretimi için ortaklık kuruldu. 5. nesil ve kızılötesi güdümlü. Altarik veya eski ismiyle Umbani adı verilen mühimmatı da Birleşik Arap Emirlikleri ile ortaklaşa üretiyorlar. H Group şirketiyle temas kuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri ordusu videomuzu da ekranın sağ üstünde çıkan karttan izleyebilirsiniz. Şirketin detaylarını aktardık. Bu sistem şu an Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri'nin Mirage 2000 ve F-16 uçaklarında aktif olarak kullanılıyor. Project Sepula ismiyle yeni bir üretim süreci başlatıldı. Buna göre RG-34, Mbombe 4 ve RG-35 zırhlı araçları envantere eklenecek. G7 Leo topları da üretilecek. Denel şirketi geliştiriyor. Umkhonto hava savunma sistemi de geliştiriliyor. Marlin adı verilen masada bir proje daha var. A-Darter'ların abisi olarak tasarlandı. Denel başlattı. Ancak Brezilya ve Pakistan gibi ülkelerden ortak aranıyor. Finansman problemi devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılan Airbus A400M uçaklarının gövde üstü panelleri ve kanat parçaları Güney Afrika tarafından üretiliyor. JAS-39 Gripen'lerin ise iletişim sistemlerini üretiyorlar. Ülkenin askeri sorunlarından bahsederek videoyu tamamlayacağız. Güney Afrika'nın hemen yanı başında Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde yaşananlar bölgenin en sıcak çatışma alanı olarak biliniyor.
Cabo Delgado bölgesinde çok zengin doğal gaz rezervleri bulundu. Ayrıca bölge halkı yoksulluğun pençesinde. DAEŞ terör örgütünün Mozambik uzantısı da bu krizi fırsata çevirerek eylemlere başladı. Köyler yakıldı, siviller katledildi ve doğal gaz tesisleri tehdit edildi. Burası Hint Okyanusu kıyısında bulunan ve ticaret yollarının tam da üzerinde yer alan bir bölge aynı zamanda. Ve 2017'den beri, yani aslında son günlerde karşımıza çıkmadı buradaki DAEŞ varlığı. 2017'den beri burada aktif bir DAEŞ bağlantılı gruptan da bahsedebiliriz. Yani terör örgütü sıradan bir köyü değil, küresel enerji akışını tam hedef alacak şekilde aslında kontrol etmeye çalışıyor diyebilirim. Ve DAEŞ'in saldırıları son dönemlerdeki özellikle buradaki o milyarlarca dolarlık LNG projelerini durdurmuş durumda. Ve şirket çalışanlarını da buradan çıkarıyor doğal olarak bir istikrarsızlık durumu sebebiyle ve on binlerce insanın da ülkeden göç etmesi durumu söz konusu oluyor. Kasabalar boşaltılıyor ve burada Mozambik... Haritaya baktığımızda inanılmaz bir tablo görüyoruz. Amerikalı Exxon, İtalyan Eni, Çinli CNPC, Japon Mitsui ve Hintli ONGC ve Portekizli Galp. Hepsi aynı gaz havuzunun başında. Ve burada Mozambik ordusu tabii ki tek başına mücadele edemeyince SADC ülkelerini devreye alma durumu söz konusu oluyor ve bu da Güney Afrika birliklerinin sahaya gönderilmesini aslında karşımıza çıkarıyor ve Tanzanya kuzeyi bir anlamda kontrol ediyor diyebiliriz ve burada yine bölgeye genel olarak bakmak lazım. Ruanda özellikle karşımıza çıkan diğer ülkelerden bir tanesi. Kritik açıdan kendisi için önemli olan bölgeleri de güvence altına alıyor. Yani birçok ülkenin askerlerinin de burada varlık gösterme durumu söz konusu oluyor. Ama tabii ki bu varlık bütün DAEŞ'ten karşılanan, o algılanan tehdidi yok ediyor mu diyecek olursak maalesef henüz böyle bir cevabı olumlu olarak veremiyoruz. Ve burada terör örgütü üyeleri bazen geri çekiliyor, vurkaç taktiğini yapıyor, bazen tekrardan ortaya çıkıyorlar. Ve bu da bölgeyi uzun soluklu bir mücadele alanına dönüştürüyor. Ve Cabo Delgado'yu anlamadan Afrika'nın güvenlik haritasını okumamız aslında bir noktada eksik kalır. Dünyada birbirine rakip olan Amerika ve Çin, Mozambik gazında ortak. Ve işin en garip yanı, bu küresel devlerin milyar dolarlık tesislerini Güney Afrikalı askerler koruyor. Mozambik'in geniş yağmur ormanlarında terörist avına çıktılar. Asimetrik savaş sebebiyle mücadele zorlu geçiyor. Vurkaç yapıp ormana kaçan teröristlerin yakalanması zorlayıcı oluyor. Bir diğer kriz noktası ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde aktif. Demokratik Kongo'nun doğusu zengin minerallerle dolu. Ancak devlet otoritesi zayıf olduğu için bölgede M23 adlı isyancı bir örgüt ortaya çıktı. İsmi 23 Mart hareketinden geliyor. Birleşmiş Milletler ve bölgesel güçler kapsamında M23 isyancılarına karşı çatışıyorlardı. Kritik hususlardan bir tanesi buradaki asker varlıkları ama tabii askeri varlığın sebebini anlamak için özellikle son dönemde zaten Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin dünyanın en büyük kobalt, koltan ve bakır rezervlerine sahip olduğunu unutmamamız gerekiyor ve bu madenler olmadan en başta mesela en basit şekilde telefon üretemezsiniz, elektrikli araçlar üretemezsiniz, bataryalar geliştiremezsiniz. Dolayısıyla Kongo'daki istikrarsızlık aslında küresel teknoloji sektörünün de bir istikrarsızlığına sebep olacağı için bir noktada önemli diyebiliriz. Hatırlayacak olursak 2023'te M23 isyancı grubu tekrardan sahneye çıkmıştı. Burada belirli noktalarda, belirli lokasyonların, köylerin düşmesi söz konusu oldu. Yollar kesildi, yüz binlerce insanın göç etmesi durumu yine söz konusu olmuştu. Ve Kongo ordusu burada tek başına bu tehdidi durduramayınca bölgesel bir örgüt olan SADC'nin devreye girmesi söz konusu oldu. Ve Güney Afrika bu noktada karşımıza çıkıyor tabii ki. M23 örgütü gece görüş dürbünleri, havan topları ve hatta güdümlü füzeleri olan yarı profesyonel bir ordu gibi savaşıyor. Yakın zamana kadar burada asker kayıpları verdiler. Askerler Kongo ormanlarında savaşıyor. Ama onları koruyacak Royvalk saldırı helikopterleri uçamıyordu. Hava hakimiyeti eksikliği sebebiyle askerler açık hedef haline geldi. Ancak sıcak çatışmalar artık devam etmiyor. 2025'in ilk aylarında Güney Afrika'nın yaşadığı askeri kayıpların ardından bölgeden çekilme kararı alındı. Şu an sahada Güney Afrika askerlerinin muharip olarak aktif bir rolü kalmadı. Yerini diplomatik süreçlere ve yerel milislere bıraktı. M23 isyancıları Goma şehrine yönelik tarihinin en büyük saldırısını başlattı. Resmi verilere göre en az 14 Güney Afrika askeri hayatını kaybetti. Bunun üstüne Mart 2025'te görev süresinin uzatılmayacağı ve sonlandırılacağı duyuruldu. Nisan 2025'te geri çekilme süreci başladı.
Artık Güney Afrikalı askerler değil, Demokratik Kongo'nun ordusu ve Wazalendo adı verilen yerel milisler sahada. Kasım 2025'te Katar ve Washington'da M23 ile Demokratik Kongo hükümeti arasında barış çerçeve anlaşması yapıldı. Tarafların ateşkes yapmasını, insani yardım koridorlarının açılmasını ve siyasi diyalog sürecinin resmen başlamasını öngörüyor. Son büyük problemse orduya yönelik uygulanan bütçe kesintileri. JAS-39 Gripen uçaklarının çoğunluğu bütçe sorunları nedeniyle hangarda bekliyor. Denizaltıların ve fırkateynlerin limanlardan çıkamadığı dönemler oluyor. Denel firmasının finansal problemleri de orduya yönelik projeleri sekteye uğratıyor. Ordunun yaşlandığı da biliniyor. 35-40 yaşında er rütbesinde askerler var. Bütçenin çok büyük bir kısmı maaşlara ayrıldı. Ayrıca sağlık birliklerini de etkiliyor. Yeni zırhlı ambulans projeleri zor ilerliyor. Peki nükleer silahlarını kendi eliyle neden imha etti? Apartheid rejimi etrafı düşmanla çevrili olduğu için gizlice 6 tane atom bombası yaptı. Kuzeydeki Angola'da Sovyetler Birliği ve Küba destekli komünist güçler vardı. İçeride ise siyah çoğunluğun isyanı büyüyordu. Bu yüzden en güçlü silahın elde edilmesine karar verildi. Hatta iddialara göre bunları İsrail ile birlikte okyanusun ortasında test etti. Ancak 1990'lara gelindiğinde düşman değişmişti. İktidar Nelson Mandela'ya devredileceği için imha kararı alındı. Güney Afrika, dünyada kendi nükleer silahını yapıp sonra da kendi elleriyle parçalayan tek ülke olarak tarihe geçti. Sonuç olarak nükleer silaha sahip olmuş tek Afrika ülkesinden kendi helikopterine yakıt bulamayan bir yapıya dönüştü. Güney Afrika ordusunun kasasında sorunlar olabilir ama mühendislerin zihni hala dolu. Kendi bütçeleri yetmediği için geliştirdikleri teknolojileri dünyaya açtılar. Yerli üretim ve dış pazarlara açılma yöntemiyle bütçe krizini aşmaya çalışıyorlar. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir tarafta son teknoloji Alman denizaltıları ve İsveç savaş jetleri, diğer tarafta ise paslanmaya terk edilmiş hangarlar ve bütçe krizi. Bu, Güney Afrika ordusunun ilgi çekici hikayesi. Onlar, Afrika'nın en güçlü, en deneyimli ordularından birine sahip. Aslında Afrika'nın nükleer silaha sahip olmuş tek ülkesiydi. Ama kendi elleriyle bu silahlarını devre dışı bıraktı.